2024 Temmuz'unda İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesut Pezeşkian ikinci turda oyların %53'ünü alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Düşük katılımla geçen seçimler sadece lider değişimini değil, aynı zamanda İran'ın karşı karşıya olduğu çok yönlü krizlerin gölgesinde bir yönetim geçişini de beraberine getirdi. Pezeşkian göreve İbrahim Reis'in ani ölümü sonrasında oluşan siyasi belirsizlik döneminde başladı. Ekonomik baskılar, toplumsal huzursuzluk, artan bölgesel gerilimler. Göreve geldiğinde İran ciddi iç ve dış sorunlarla mücadele ediyordu. Bu videoda Mesut Pezeşkian'ın yaklaşık bir yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde nelerin değiştiğine, hangi vaatlerini gerçekleştirdiğine ve hangi sorunların devam ettiğine birlikte bakacağız. İçeriye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. GZT 10 başlıyor. Mesut Pezeşkian'ın Cumhurbaşkanı seçildiği İran tam anlamıyla çok boyutlu bir kriz sarmalının içindeydi. Bu krizi anlamadan onun ilk yılındaki performansını değerlendirmek mümkün değil. Her şeyden önce İbrahim Reis'in 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir boşluk yaratmış, hem iç hem de dış politikada ciddi bir belirsizlik dönemi başlatmıştı. İsrail olan mücadelesinde İran stratejik darbeler almaya başlamıştı. Ekonomik tabloda karamsar görünüyordu. Enflasyon %40-50 bandında seyrediyor. Uzun süredir devam eden uluslararası yaptırımlar İran'ı küresel finansal sistemden dışlamış, yabancı yatırımlar neredeyse durmuştu. İşsizlik özellikle genç nüfus arasında kritik seviyelere ulaşmış, beyin göçü hızla artmış durumdaydı. Çevresel krizler de ülkeyi vurmuştu. Urmiye Gölü'nün %90'ını kaybetmesi başta olmak üzere ülkenin hemen her yerinde enerji ve su krizi kendini gösteriyordu. Pezeşkian yemin ettiği ilk gün Haniye suikasti yaşandı. Hamas lideri İsmail Haniye, Pezeşkian'ın yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'dayken uğradığı suikaste kurban gitti. Bu olay İran'ın misafirini koruyamama utancı yaşamasına neden oldu ve ülkenin güvenlik zafiyetini tüm dünyaya sergiledi. Toplumsal anlamda da 2022 Mahsa Emini protestolarının yaraları henüz sarılmamıştı. Özellikle kadın hakları ve ifade özgürlüğü konularında toplumsal gerginlik devam ediyordu. İşte Pezeşkian bu ağır miras ile birlikte halkın değişim talebini de sırtına taşıyarak göreve başladı. Pezeşkian yönetimiyle birlikte İran müesses nizamı dış ve iç politikada olabildiğince esnek bir tavır benimsedi. Keza yeni hükümet ülkedeki yapısal sorunlara özel olarak eğilmeye başladı. Ancak bir yandan reform odaklı politikalarla umut sinyalleri verirken diğer yandan yapısal sorunlar ve dış baskılar nedeniyle ciddi zorluklar yaşanmaya devam etti. En göze çarpan başarı enflasyon cephesinde yaşandı. Pezeşkian göreve geldiğinde %40-50 bandında seyreden enflasyon sıkı para politikası ve mali disiplin uygulamasıyla belirgin bir düşüş gösterdi. 2025'te %29,5'e kadar gerilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu hala çok yüksek bir oran. Uluslararası entegrasyon konusunda cesur adımlar atıldı. FATF düzenlemeleri yeniden eğilindi. En radikal reform döviz kurunda gerçekleşti. İthalat için kullanılan sübvansiyonlu resmi döviz kurulu 28.500 tümenden 38.500 tümene yükseltilerek tek kur sistemine yaklaşıldı. Yabancı yatırım cephesinde Çin ile 25 yıllık stratejik anlaşma kapsamında Güney Pars doğal gaz sahasında 7 milyar dolarlık yatırım mutabakatı imzalandı. Ancak gerçek tablo hiç de pembe değil. En büyük darbe para biriminde yaşandı. Pezeşkian göreve geldiğinde dolara karşı 60.000 tümen olan İran riyali bir ara 100.000 tümeni aşmış durumdaydı. Yani para birimi yarı yarıya değer kaybetti. Şöyle ifade edeyim, 2015-16'da dolar 3,5 civarındaydı. Şu an ise 100'ü geçiyor. Halkın alım gücü dramatik şekilde erimeye devam ediyor. İranlıların %80'i gelirlerinin tamamını temel ihtiyaçlara harcamak zorunda kalıyor. Gıda fiyatları bazı ürünlerde %100 oranında arttı. Konutta da ciddi bir kriz söz konusu. Özetle Pezeşkian döneminde bazı teknik iyileşmeler kaydedilse de bunlar henüz halkın günlük yaşamına yansımadı. Pezeşkian dış politikada önceki yönetimlerden farklı bir rota çizmeye çalıştı. Kavga yerine konuşmayı, gerilim yerine diyaloğu öne çıkaran bir yaklaşım benimsedi. Nükleer dosyada umut verici gelişmeler yaşandı. Yıllardır donmuş olan ABD-İran diyaloğu Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandı. Mayıs 2025'te Roma'da yapılan görüşmeler sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temkinli iyimserlik sergiledi. 10 yıllardır süren nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik sınırlı da olsa ilerleme işaretleri belirdi. Trump'ın başkanlığa dönüşü durumu karmaşık hale getirse de perde arkasında diyalog kanalları tamamen kapanmadı. En çarpıcı gelişme Suudi Arabistan ile yaşandı. Nisan 2025'te Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Tahran'ı ziyaret etti. Pezeşkian, kıbleleri, kitabı, dini bir olan halkların çatışma içinde olması üzücüdür diyerek ortak refah vurgusu yaptı. Türkiye ile ilişkilerde gelişme gösterdi. Aralık 2024'te Erdoğan ile Pezeşkian yüz yüze görüştü. İkili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi yinelendi. Irak ve Kürdistan bölgesi ilişkiler özel önem taşıdı. Pezeşkian'ın ilk yurt dışı ziyaretini Bağdat'a yapması bu ilişkiye verdiği önemi gösterdi. Daha da ilginç olanı ilk defa bir İran Cumhurbaşkanı'nın Irak-Kürdistan bölgesini resmi ziyaret yapmasıydı. Ancak asıl sınav İsrail cephesinde yaşandı. Haniye ve Nasrallah suikastleri İran'ı çok zor duruma bıraktı. Pezeşkian yönetimi dikkatli bir denge politikası izledi.
Pezeşkian bölgesel konularda komşularla sıfır sorun vizyonuyla işe başladı ve bu konuda gerçekten fark yarattığını söylemek mümkün. Özellikle Körfez ülkeleriyle yakınlaşma konusunda önceki yönetimlerden daha cesur adımlar attı. En çarpıcı gelişme Suudi Arabistan ile yaşandı. Mart 2023'te Pekin arabuluculuğuna başlayan Tahran-Riyad yakınlaşması Pezeşkian döneminde somut ilerlemeler kaydetti. Nisan 2025'te Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman Tahran'ı ziyaret ederek Pezeşkian ile görüştü. Bu iki ülke arasında uzun süre sonra gerçekleşen en üst düzey temaslardan biriydi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştiren Pezeşkian, ikili ticaret ve enerji işbirliği konularını ele aldı. Türkiye ile ilişkilerde gelişme eğilimi gösterdi. Aralık 2024'te Kahire'deki D8 zirvesinde Erdoğan ve Pezeşkian görüştü. Erdoğan, Türkiye-İran ilişkileri bölge istikrarının temelini oluşturuyor derken özellikle Suriye meselesi iki liderin gündeminde ön sıradaydı. Pezeşkian ilk yurt dışı ziyaretini Bağdat'a yaptı. Bu da Irak'la olan ilişkilere verdiği önemi gösteren işaretlerden. Eylül 2024'te Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ve Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani ile görüştü. Daha da ilginç olanı ilk defa bir İran Cumhurbaşkanı'nın göreve başlar başlamaz Kürdistan bölgesine resmi ziyaret yapmasıydı. Erbil'de Başbakan Neçirvan Barzani tarafından törenle karşılanan Pezeşkian, bölgedeki tüm siyasi parti temsilcileri geniş katılımlı toplantılar yaptı. Kafkasya'da ise karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Azerbaycan ilişkiler hala gergin seyrediyor. İran, Azerbaycan'ın İsrail'le yakın ilişkilerinden rahatsız olmaya devam ediyor. Öte yandan Ermenistan ile ilişkiler belirgin biçimde ilerledi. 2025 Şubat'ında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Pezeşkian, Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgileri sözünü yineleyerek Azerbaycan'a mesaj gönderdi. Afganistan'daki Taliban yönetimiyle pragmatik bir yol izlendi. Uluslararası toplum Taliban'ı resmen tanımasa da İran fiili yönetimle diyalog kanallarını açık tuttu. Hirment Nehri su paylaşımı sorunu diplomasiye havale edildi ve 2025 başında teknik heyetler ortak bir komite kurarak su ölçümü konusunda prensipte anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman gibi diğer Körfez ülkeleriyle de pozitif gündem hakimdi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile 2016'dan beri ilk kez 2024'te karşılıklı büyükelçiler atandı. Genel olarak Pezeşkian'ın bölgesel politikaları önceki yönetimin sert çizgisinden belirgin şekilde farklılaştı. Diyalog ve diplomasiyi öne çıkaran bu yaklaşım kısmen başarılı oldu ama henüz köklü dönüşümler sağlanamadı. Esad'ın devrilmesi Pezeşkian'ın en büyük sınavı oldu. İran için bu sadece bir müttefik devletin kaybı değil, stratejik felaketti. En acı kayıp Hizbullah bağlantısının kopması oldu. Suriye, İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a ulaştığı kritik köprüydü. Bu koridorun kesilmesi İran'ın Hizbullah'ı lojistik olarak besleme kabiliyetini ciddi anlamda zayıflattı. Direniş ekseni stratejisi ağır darbe aldı. İran'ın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki müttefik ağı bozuldu. Bu durum İran'ın Orta Doğu'daki manevra alanını ciddi anlamda daralttı. Pezeşkian krizi yönetmek için hızla yeni stratejiler geliştirdi. Yeni bir güneye yönelme politikası başladı. Makran kıyılarına yeni üsler, Çabar Limanı'na odaklanma bunlardan bazıları. Rusya ve Çin ile daha yoğun işbirliğine gidildi. İç politikada da sarsıntı yaşandı. Esad'la yapılan milyarlarca dolarlık yardımın boşa gitmesi ciddi eleştiri konusu oldu. Pezeşkian yönetimi için iç politika en çok beklenti yaratan alandı. En çarpıcı hamle 45 yıl sonra ilk kez Sünni bir valinin atanması oldu. Eylül 2024'te Kürdistan iline eski Sünni Kürt bir milletvekili vali olarak atandı. İran İslam Cumhuriyeti'nde 1979'dan bu yana hiçbir Sünni il valisi olmamıştı. Başörtüsü yasası konusunda da önemli adımlar atıldı. Sert iffet ve hicap yasası karşısında Pezeşkian hükümeti harekete geçti. Yasanın toplumsal tepki çeken maddelerine karşı hükümet yasanın yeniden değerlendirmesi kararı aldı. Tutuklu afları da gerçekleşti. Şubat 2025'te yüzlerce tutuklu, özellikle 2022 protesto sırasında tutuklanmış gençler serbest bırakıldı. İfade özgürlüğü alanında kısmi iyileşmeler kaydedildi. Sokakta güvenlik görünürlüğü azaldı. İnternet erişiminde o kadar kapsamlı kesintiler yaşanmadı. Pezeşkian güçlü bir halk desteğiyle iş başına geldi ama zaman içinde bu destek karmaşık bir hal aldı. 5 Temmuz 2024'teki ikinci turda 30 milyon üzerinde seçmen sandığa giderek ona %53.3 oy vermişti. İlk aylarda yüksek beklenti dalgası devam etti. Reformcu taban Pezeşkian'ı yıllar sonra bir fırsat penceresi olarak gördü. Ekonomik sıkıntılardan bunalan geniş kitleler belki bu defa değişim olur diyerek umutlanmıştı. Tebriz'de ameliyat yapması, Sünni vade ataması gibi adımları bu pozitif algıyı pekiştirdi. Ancak zaman ilerledikçe beklentilerle gerçekler arasındaki fark hissedilmeye başlandı. Ekonomide halkın günlük yaşamını rahatlatacak hızlı bir iyileşme gerçekleşmedi. Enflasyon düşse bile fiyat seviyeleri çok yükselmiş olduğundan orta sınıf ve dar gelirli kesim hala geçim sıkıntısı çekiyor. 2025 Nevruz öncesi pazarlarda vatandaşlar fiyatlar el yakıyor, değişen bir şey yok diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. Etnik ve mezhepsel azınlıklar nezdinde ise daha olumlu bir tablo var. Özellikle Kürt ve Beluç toplumlarında Sünni vali ataması takdir edildi. Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki anketlerde Pezeşkian hükümetinin bizlere bakışı daha iyi diyenlerin oranı yüksek çıktı. Muhafazakar tabanın tutumu mesafeli. Radikal muhafazakar kesimler Pezeşkian'ı baştan itibaren şüpheyle karşıladı. İlginç olan ekonomik zorluklar nedeniyle bazı muhafazakarların da reform beklentisine kayabilmesi. Sonuç olarak Pezeşkian halk desteği kırılgan bir dengede seyrediyor. Başlangıçtaki iyimser hava sürüyor ama somut sonuçlar alınmazsa bu desteğin erozyona uğrama riski var.
Pezeşkian'ın muhafazakar kanatla ilişkisi oldukça karmaşık bir denge sanatı gerektiriyor. Reformcu kimliğe rağmen sistem içinde kalabilmek için sürekli hassas manevralara girişiyor. Meclis ile ilişkiler gergin seyrediyor. Muhafazakar çoğunluğa sahip meclis, Pezeşkian'ın bazı adımlarına sert tepki gösteriyor. Bu gerilimin en somut örneği Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmet'i'nin meclis tarafından gen soruyla azledilmesi oldu. Keza Meclis Başkanı Muhammed Bagir Kalibaf başörtüsü yasası tartışmalarında bazıları halkın dini değerlerine sahip çıkmazsa meclis sahip çıkar diyerek hükümete def aldı. Muhafazakar baskının boyutu o kadar arttı ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevat Zarif de istifa etmek zorunda kaldı. Zarif sürecin en başından beri muhafazakar milletvekillerinden yoğun eleştiri alıyordu. Derin muhafızların pozisyonu daha kritik. Özellikle dış politikada yumuşama girişimleri ve iç reformlar konusunda temkinli davranıyorlar. En önemli faktör devrim rehberi Hamenei'nin desteği. Pezeşkian'ın ABD ile konuşmanın daha iyi olacağına inanıyordum demesine rağmen Hamenei'nin direktifiyle ABD ile müzakere etmeyeceğini söylemesi İran Cumhurbaşkanı'nın Pezeşkian'ın halktan özür dilemesine sebep oldu. Sistem içi dengeler açısından Pezeşkian'ın en büyük şansı ekonomik krizin derinliği. Muhafazakar kesim bile ekonomik toparlanma ihtiyacının farkında. Ancak bu denge çok kırılgan ve muhafazakar blok onu sürekli baskı altında tutuyor. Pezeşkian'ın ilk yılında medya gündemini işgal eden olaylar onun hem halk ile bağını hem de kriz yönetimi becerisini gözler önüne serdi. En çok konuşulan olay Tebriz'deki ameliyat hadisesi oldu. Memleketi Tebriz'e yaptığı ziyaret sırasında yıllarca görev yaptığı Şehit Medeni Hastanesi'ne giderek 2 hastanın açık kalp ameliyatını bizzat gerçekleştirdi. Halkın doktoru Cumhurbaşkanı imajı sosyal medyada günlerce konuşuldu. Ana dilde şehir krizi de farklı bir tartışma yarattı. Ekim 2024'te Tebriz Kültür Haftası'nda Şehriyar'ın Haydarpapa'ya selam şiirinden beyitler okudu. Şiir okumasıyla birlikte kürsüye birisi yaklaştı ve Pezeşkian bu duruma tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı bile olsa kendi ana dilinde şiir okurken uyarıldı diye sosyal medyada çokça paylaşım yapıldı. Mesut diyaloğu ise daha bir pozitif gündem yarattı. Erbil'de Mesut Barzani ile görüşmesi sırasında ikimizin adı da Mesut, ikimiz de Maabat'ta doğduk esprisi yapan Pezeşkian, İran-Kürt bölgesi yakınlığını vurgulayan sembolik bir jet sergiledi. En kritik sınav Haniye ve Nasrallah suikastleri sonrası yaşandı. Bu büyük güvenlik zafiyeti karşısında Pezeşkian itidalli bir tavır sergiledi. Muhafazakar gazeteler istihbarat zafiyeti olduğunu ima ederek hükümeti eleştirirken Pezeşkian savaşa sürüklenmeme temelli bir strateji izledi. Uluslararası medyada olumlu bir algı oluşturdu. Batı basını onu İran'da reform oldu şeklinde tanıttı. Genel olarak Pezeşkian'ın medya yönetimi önceki dönemlere kıyasla daha şeffaf ve halkla iletişim odaklı bir çizgi ilerledi. Pezeşkian'ın ilk yılının bilançosunu çıkarırken en kritik soru şu: seçim dönemlerinde verdiği vaatleri ne kadar yerine getirebildi? Aslında videonun başından beri söylediklerimi özetlersem genel resmi görebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle ekonomik reform vaatleri konusunda karışık bir tablo var. Enflasyonu düşürme sözü kısmen tuttu. %40-50'den %29.5'e gerileme var. Ama bu hala çok yüksek. 100 milyar dolar yabancı yatırım hedefi için FATF düzenlemelerine dönüş ve Çin ile 7 milyar dolarlık anlaşma gibi adımlar atıldı. Ama hedefin çok gerisine kalındı. İşsizlik sorunu hala çözülmedi. Özellikle gençler arasında kritik seviyede sürüyor. Sosyal özgürlük sözleri konusunda sınırlı ilerleme kaydedildi. Başörtüsü yasasının yumuşatılması, 45 yıl sonra ilk Sünni vali atanması, tutuklu afları gibi sembolik ama önemli adımlar atıldı. İnternet sansüründe kısmi gevşeme oldu. Ancak kadınların miras hakları, sendikal özgürlükler gibi yapısal sorunlara dokunulmadı. Dış politikada normalleşme vaadinde çelişkili sonuçlar var. Bir yandan nükleer müzakerelerin yeniden başlaması, Körfez ülkeleri yakınlaşma gibi pozitif gelişmeler yaşandı. Trump'ın dönüşü de işleri karmaşıklaştırdı. Komşularla sıfır sorun politikası kısmen başarılı oldu. Suudi Arabistan, Türkiye, Irak ile ilişkiler gelişti. En büyük hayal kırıklığı halkın günlük yaşamında hissedecek değişimin olmaması. Para birimi yarı yarıya değer kaybetti. Alım gücü erimeye devam etti. Pezeşkian'ın karşılaştığı en büyük engel sistem içi dirençler oldu. Muhafazakar meclis güvenlik bürokrasisi reformları yavaşlattı. Sonuç olarak Pezeşkian vaatlerinin yaklaşık %30 ila %40'ını gerçekleştirebildi. En önemli başarısı toplumsal tansiyonu düşürmesi, en büyük başarısızlığı ise ekonomik sıkıntıları çözememesi oldu. Özetle Mesut Pezeşkian'ın Cumhurbaşkanlığının ilk yılı hem umut hem hayal kırıklığı dolu bir dönem oldu. Reformcu kimliğiyle seçilen Pezeşkian bazı önemli adımlar atsa da İran'ın köklü sorunlarını çözemedi. Bir yıl içinde ABD ile müzakerelerde İsrail ile karşılık füze atışlarına, Nasrallah suikastinden Bender Abbas'taki liman patlamasına kadar çok sayıda önemli olay yaşandı. Pezeşkian dönemin asıl önemi İran'da değişim umudunun hala var olduğunu göstermesi. Ama sistemin direnci ve dış baskılar bu değişimi zorlaştırıyor. İkinci yıl ise daha kritik geçecek. Bu ve benzeri analizlerden haberdar olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 2024 Temmuz'unda İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesut Pezeşkian ikinci turda oyların %53'ünü alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Düşük katılımla geçen seçimler sadece lider değişimini değil, aynı zamanda İran'ın karşı karşıya olduğu çok yönlü krizlerin gölgesinde bir yönetim geçişini de beraberine getirdi.